Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu çok beklenen tarifi yapacağım arkadaşlar. O tarifini anlatacağım. İlk olarak malzemelerimize baktığımızda ben ip olarak pamuklu ip kullanıyorum. Tığımız 3 numara 2,2 milimlik bir tığ kullandık bu şekilde. Sonrasında şu iç kısmını, çiçeğin iç kısmını doldurmak için şu üst kısmında boncuk elyaf kullanıyoruz. Sonrasında şu kısımda bakın ip kullanıyoruz. Onun için de ben hayalet ip kullandım. Bu şekilde bir hayalet ip diye geçiyor bu. Görünmüyor çok fazla. Ama siz misina da kullanabilirsiniz. Mesela bende misina da var. Hemen onu da göstereyim size. Kalınlıklarını ikisini karşılaştırdığımız zaman bakın bu şekilde. Çok bir fark yok aralarında. Şu hayalet ip, bu elimdeki de misina. Umarım görünüyordur. Çok bariz bir fark yok. Çok az bir miktar daha kalın misina hayalet ipe göre. Siz hiç görünmesini istemiyorsanız hayalet ip tercih edin. Gerçekten çok az görünüyor. Bu şekilde hayalet ipimiz var. Elektrik kablosu kullanıyoruz. Bu kısmını da kullandık. Onu da şöyle göstereyim. Ben bundan kullandım. İnce olmasın, öyle söyleyeyim. Olabildiğince kalın bir kablo temin edin. Elektrikçilerden bulabilirsiniz. Gayet kolay bulunabiliyor. İnşaat malzemeleri satılan yerlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu şekilde kablo kullanıyoruz. Şöyle bükülebilir bir şey olsun ama kalın olsun, dediğim gibi. Çok fazla, şu kısım çok fazla hareket etmeyecek. Hareket ettiği zaman direkt bunu yapıştırıyor. Bakın bu şekilde direkt yapışıyor. Biz yapışmasını istemediğimiz için çok fazla hareket etmeyecek, çok oynamayacak. Ona göre ayarlayacaksınız. Sonrasında bu şekilde mıknatısımız var, onu da söyleyeyim. Bakın böyle. Yine bu kısmında, bunun şu alt kısmında 3 tane mıknatıs kullanıyoruz. Bu şekilde mıknatısın ölçülerine de hemen bakalım sizinle. Bakın 2 santim çapında, çapı 2 santim. Kalınlığına bakalım. Kalınlığı da böyle 3 milim. 3 milim kalınlığında 2 santim çapında 3 tane mıknatıs kullandım ben. Bu çiçek kısmında. Şu ayıcık kısmında da bunu önceki videomda anlatmıştım. Bunda da 2 tane kullanıyoruz. 2 bunda, 3 tane de bunda. Bu model için toplam 5 tane mıknatısa ihtiyacımız var yani. Sonrasında şu kalbi bu ayıcık videosunda anlatmıştım. Aynı şekilde bu aynı model. Bundan bir tane daha yapın. Aynısından. Sonrasında şu kalpte bakın, bu yaprak olan kalp şeklindeki yaprağımız da benim ayçiçek modelim var. Ayçiçek modelindeki yaprağımız. Ben yine onun linkini de yorumlara koyacağım. Oradan da bulabilirsiniz, bulamazsanız eğer. Oradan ulaşırsınız. Aynı yaprak, aynı sayılar, aynı model. O yapraktan yaptık. Son olarak da malzemelerimizde, en son malzemede tabii ki tabanı için kullanıyoruz. Kapağımız, kavanoz kapağı. Bu şekilde bakın. En kolay, en bulunabilir ne olabilir diye düşündüğümde en uygun bu geldi aklıma. Bunu da bakın şu şekilde telimizi buraya sabitlemek için şu kısmından, bakın şöyle kavanozun kenar kısmı var ya, bakın. Şöyle şuradan bir delik açıyorum. Çivi ile deliyorum burayı. Sonrasında buradan delik açıp hemen göstereceğim. Şöyle size. Burada şuradan bir delik açtık ve kablomuzun alt kısmını bu şekilde sararak buraya sabitliyoruz. Sonrasında bunu böyle koyalım tekrar. Bunda bu küçük boy kavanoz kapağı bu arada. Ben bu modelde büyük boy kullandım. Siz küçük boya da yapabilirsiniz ama ben size videoda büyük boy kavanoz kapağıyla anlatacağım. Benim kullandığımın ebatı 10,5 santim çapı. Bu küçük olanı da 8,5 diye hatırlıyorum ama tekrardan bir bakalım. 8,5 olması lazımdı. Şöyle baktığım zaman evet, 8,5 santim bunun çapı. Bununki de 10,5 santim genişliğinde bir kavanoz kapağı kullandık. Siz farklı ne kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Mesela ahşap kesiliyor bunlar için. Odun parçası kesiliyor, kütük kullanılıyor. Kullanabilirsiniz. Ben en kolay nasıl anlatabilirimi düşündüğüm için kavanoz kapağını tercih ettim. Sizin tercihinize kalmış, hangisi elinizde varsa, neyi kullanmak istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bu şekilde. Umarım atladığım bir şey yoktur. Hepsini söyledim diye düşünüyorum. Bir de son olarak yapıştırmak için bu kenarlarını
Ve şuralarına işte yapıştırıcı olarak da sıcak silikon kullandım ben. Sizin yapıştırıcı ne kullanmak isterseniz fark etmez. Bu şekilde malzemelerimizde şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. İlk olarak taban kısmıyla başlayalım. Onun için de bu şekilde yeşil ipimi aldım bakın. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyoruz. Böyle sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde. Sonrasında bu ipimi çekiyorum biraz. Sihirli halkamın ortasını küçültüyorum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Sihirli halkamıza batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bakın 3 tane ilmeğim oldu. İkişer ikişer çekiyorum. İkisini bir çektim. 2 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini bir çekiyorum. İpimi bir kere doluyorum. Sihirli halkamıza batıyoruz. 3 tane ilmeğimiz oluyor. İkisini bir çekiyoruz. İkisini bir çekiyoruz. Bakın 2 tane ikili trabzanımızı yapmış olduk. Bunu 10'a tamamlayacağız. Üçüncü ikili trabzanımız. Sihirli halkamız içine 10 tane ikili trabzanla dolduruyoruz. Evet, 10 tane yaptım. Şimdi ipimi çekiyorum. Sihirli halkamızın ortasını tamamen kapatıyoruz. Bakın hiç açıklık kalmayacak şekilde kapatıyoruz. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine, bakın ilk yaptığımız trabzanımız burası. Hemen bunun tepesine şöyle daha iyi görürsünüz. Bakın ilk yaptığımız trabzan. Zinciri saymayın. Bakın zincirin yan tarafına batacağız. Zincire batmıyoruz. Trabzan tepesine batıyoruz. Hemen böyle battım. İki dalını birden alarak ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve ikinci sıramıza geçmiş olduk. Şimdi burada bütün ilmeklerin üzerlerine artırma yapıyoruz. Yani aynı yere ikişer tane ikili trabzanlar yaparak ilerliyoruz. Hemen yapalım. İpimi bir kere doladım. Bakın zincir yaptığımız yerden başlıyoruz. Bunu unutmayın. Hemen zincir yaptığım yerin dibine hemen buraya batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere bakın aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Aynı yere iki tane yapmış olduk. Bakın böyle. Yan tarafa geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan. Bu şekilde perdeliğe ikişer tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda toplam 20 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın yaptım. Şimdi ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıyoruz yine. Bakın hemen burası. İlmek kaydırmamı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü sıramıza geçtik. Burada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani yine ipimi bir kere doladım. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Aynı noktaya ikinci ikili trabzanımız. Yani bir tek, bakın buraya bir tane yaptık, bir çift. Bir tek bir çift yapıyoruz. Yan tarafa bir ikili trabzan, bir tane yaptım. Onun yanına aynı yere iki tane ikili trabzan. Bir, aynı yere iki. Bir tek bir çift. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 30 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın dördüncü sırama geçtim. İlmek kaydırmayı yaptım. 3 tane zincir çekip yukarı çıktım. Ve dördüncü sıramıza geçmiş olduk. Şimdi burada zincir yaptığım yerden başlıyorum yine. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız. Aynı yere ikinci. Şimdi yan yana iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. Yan tarafa iki. Yan tarafa aynı yere iki tane yapıyoruz. Aynı yere ikinci. İki tek bir çift yaptık. Yan tarafa geçiyorum. İki tane ikili trabzan. Bir. Yan tarafa iki. Yan tarafa geçiyorum. Aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyoruz.
Birinci ikili trabzanımız. Aynı yere ipimi doladım. Aynı yere ikinciyi yapıyorum. 2. Bakın böyle. 2 tek bir çift yaptık. Burada da 2 tek bir çift. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Şurada bir tane ilmeğimiz kalacak. Oraya kadar geliyoruz. Yapalım. Evet, bakın bir tane ilmeğimiz kaldı. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu sıramızda bitirmiş oluyoruz. Şu ilk yaptığımız trabzan tepesine batarak ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Ve 3 tane zincir çekerek üst sıramıza geçmiş oluyoruz. 1, 2 ve 3. Evet. 1, 2, 3, 4 tane sıra bitirdik. 4. sıramızın sonunda toplam 40 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi 5. sıramızdayız. Burada 3 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yani zincir yaptığım yerden başlıyorum. Hemen onun dibinden şöyle battım. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa ikinci. Bu şekilde yan yana üçüncü yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yaptık yan yana, bakın. Şimdi yan tarafta aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Birinci ikili trabzanımız, aynı yere ikinciyi yapıyorum. Böyle. 3 tek bir çift. Bakın. 1, 2, 3 tane burada. Bir tane çift yaptım. Aynı işlemleri uygulayarak, yani 3 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 50 tane ikili trabzanımız olacak. Tamamlayıp gelelim. Evet, 6. sıramızdayız. Şimdi yine zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir tane ikili trabzan. Yan tarafa ikinci ikili trabzanımız. Yan yana 2 tane yaptım. Şimdi yanına aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Bakın 2 tek bir çift yaptık. Şimdi 4 tane yan yana ikili trabzan yapacağız. Birinci ikili trabzanımız, yan tarafa 2, yanına 3 ve dördüncü. 4 tane yan yana yaptık. Yan tarafına aynı yere 2 tane yapıyorum. Birinci ikili trabzanımız, aynı yere ikinci ikili trabzanımız. 4 tek bir çift yapıyoruz bu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4 tek bir çift yaptık. Bu şekilde 4 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda 1 ve 2, şu 2 ilmeğimiz kalacak şekilde örüyoruz. Buraya kadar 4 tek bir çift yaparak gelelim. Aynı işlemleri tekrarlayarak buraya kadar geliyoruz. Evet, bakın son 2 tane o gösterdiğim ilmekler kaldı. Buraların üzerlerine de birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir, yan tarafa da bir tane yapalım. Ve bu sıramızda bitirmiş oluyoruz. Şu ilk yaptığımız trabzan tepesine batıp ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bu sıramızın sonunda da toplam 60 tane ikili trabzanımız oldu. Şöyle elimize düzeltebiliriz. Şimdi 7. sıramıza geçtik. Burada da 5 tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Zincir yaptığım yerden başlıyorum. Her zamanki gibi. 1, yan tarafa 2, yan tarafa 3, 4 ve 5. ikili trabzanımızı yaptık. Bakın böyle 5 tane oldu. Şimdi yan tarafa aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani 5 tek bir çift yapmış oluyoruz. 1, aynı yere 2. Artırmamızı burada yapmış olduk yani. 5 tek bir çift, bakın. 1, 2, 3, 4, 5 ve şuraya da aynı yere 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 70 tane ikili trabzanımız oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın 7. sıramızda böyle tamamlamış olduk. Şimdi 8. sıramıza geçiyoruz. 3 tane zincirimi yaptım. Bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane ikili trabzan yaparak örüyoruz. Yani hiçbir artırma, eksiltme bir şey yapmadan düz bir şekilde 70 tane ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz ve 9. sıramıza geçiyoruz. Bu sırayı da böyle tamamlamış olalım. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Şimdi toplam 8 sıra örmüş olduk. Önce bir kapağımı alıyorum ve etrafını ölçüyorum.
Ne kadar yapmam gereken bir şey var mı veya tamamlanmış mı diye öncelikle ölçelim. Çünkü burada ipimizin kalınlığı önemli. Bazı ipler kolu aynı olsa bile bazıları ince oluyor. Fabrikadan çıkışına göre. Bazıları mesela aynı numaralı ip. Bazısı ince oluyor, bazısı kalın geliyor. O yüzden mutlaka kapağımıza ölçerek yapalım. Hani öreriz. Mesela açıklık kalır. Şu şekilde bir açıklık kalabilir. O yüzden ölçerek yapmanızı öneriyorum. Böyle bakın öncelikle bir geçiriyoruz örgümüzü. Sonrasında bakın burada bir miktar benim açıklık kaldı. O yüzden ikili trabzan değil de buraya bir sık iğne sırası örmek istiyorum. Düz bir şekilde sık iğne sırası öreceğim. Farklı hiçbir işlem uygulamadan. Ama atıyorum sizin mesela böyle az miktar değil. Biraz daha çok kalmıştır. İpiniz daha incedir mesela. Yarım trabzan örebilirsiniz. Yarım trabzan sırası örebilirsiniz. Veya daha fazla kaldı. İkili trabzan direkt bir sıra daha ikili trabzan örebilirsiniz. Bu şekilde şimdi benim az bir miktar kaldığı için ben sık iğne sırası öreceğim. Siz dediğim gibi yapın. Eğer daha fazlaysa yarım trabzan, daha da fazlaysa ikili trabzan sırası örebilirsiniz. Şimdi ben bir sıra daha alıyorum. Bir sıra daha düz bir şekilde farklı hiçbir işlem uygulamadan sık iğne öreceğim. Bütün ilmeklerin üzerlerine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Onu da bakın bir tane zincir çektim. Zincir yaptığım yere batıyorum. Tam da 2 tane ilmeğim oluyor. İkisini birden çekiyorum. Bu şekilde yan tarafa batıyorum. Sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Toplam 70 tane sık iğne yaparak bu kısmı bitirmiş olacağım. Burayı da tamamlayıp gelelim. Evet bakın bu şekilde tamamladım. Kapağıma da geçirdim. Şöyle bakın şöyle göstereyim. Yapıştırırken de böyle bu alt kısımları şöyle çekerek tamamen bu beyaz kısmı kapatmış olacağız. Bakın şöyle yaparak yapıştırırken böyle yapıştıracağız. Bu kısımları tamamen kapatacak şekilde ayarlayın siz de. Bakın hiç görünmemesi gerekiyor oraların. Ona göre ayarlayın. Şu kısımda biraz kalkıyor. İsterseniz siz buraya ütü tersinden olacak şekilde ütüleyebilirsiniz. O zaman düzleşiyor. Veya istemezseniz de zaten yapıştırırken buraya yapıştırıcı sürersiniz bir miktar. O zaman da gayet düzgün durur. Ben biraz ütülemek istiyorum. Şöyle örgümün ters tarafından ütüleyeceğim. Bu parçamızı hazırladık. İpimizi de keserek içeri çekelim. Bu ipimizi de bu şekilde içeri çekelim. Sonrasında çiçeğimizin yeşil kısmını yapmaya başlayalım. Aynı tondaki yeşil ipimi aldım. Yine sihirli halka yaparak başlıyorum. Böyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Bu ipimi çekiyorum. Sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın ipimi dolamadan batıyorum halkama. Battım. Tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Bu ikisini birden çekiyorum. Bir tane sık iğne yaptık. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz. Toplam 6 tane sık iğne yapıyoruz böyle. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve son sık iğnemiz 6. Şu ipimi çekiyorum. Orta kısmı tamamen kapatmıyorum burada bakın. Biraz açıklık bırakmak istiyorum. Tamamen kapatmayın. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Buraya ilk yaptığımızın tepesine batacağız. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın bu ortası biraz açık kalıyor böyle. İkinci sıramıza geçtik. Burada bütün ilmeklerin üzerlerine artırma yaparak devam ediyoruz. 6 tane sık iğne yaptık ilk sıramızda. Şimdi 6 tane artırma yapıyoruz. Yani zincir yaptığım yere batıyorum. Aynı yere bir sık iğne. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmış olduk. Yan tarafa geçiyorum. Bir sık iğne. Aynı noktaya bir tane daha. Ya aynı yere 2'şer tane sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar 6 tane artırma yapmış oluyoruz. 2 tane yaptık. Bunu 6'ya tamamlıyoruz. Üçüncü artırmamız yan tarafa, dördüncü, yan tarafa, beşinci, aynı yere 2 tane sık iğne
Ve son artırmamızdayız. Bakın 1, aynı yere 2. Sıra sonuna geldik. İlk yaptığımız sık iğneye batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bu ikinci sıramızın sonunda toplam 12 tane sık iğnemiz oldu. Üçüncü sıraya geçtik. Burada bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz. Yine zincir yaptığım yerden başlıyorum. Bir sık iğne. Yan tarafta aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, aynı yere 2. Yan tarafa bir sık iğne. Yanına aynı yere 2 tane sık iğne. 1, aynı yere 2. Bu şekilde bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda toplam 18 tane sık iğnemiz oluyor. Tamamlayıp gelelim. Evet, dördüncü sıramıza geçtik. Burada bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Zincir yaptığım yerden başladım yine. Bir sık iğne. Yan tarafa aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı yere 2. Yan tarafa geçiyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, yan tarafa 2. Şimdi yan tarafta aynı yere 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tek bir çift yapmış oluyoruz yani. Bakın böyle. Yan tarafa 2 sık iğne. 1, 2. Yanına aynı yere 2 tane sık iğne. Bir sık iğnemiz aynı noktaya ikinci. Bu şekilde 2 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda sonuncu ilmeğimiz kalacak. Bu ilmeğe kadar gelelim. Burada buluşalım. Evet, bakın bir tane ilmeğim kaldı. Oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bu sıramızı tamamlamış oluyoruz. Burada ilk yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz ve bir üst sıramıza geçmiş oluyoruz. Bu sıramızın sonunda toplam 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ördük. 5. sıramızdayız. Bu sırada bütün ilmeklerin üzerlerine birer tane sık iğne yaparak örüyoruz. Yani toplam 24 tane sık iğne ile sıra sonuna kadar geliyoruz. Tamamlayıp gelelim. Evet, bakın böyle tamamladık çiçeğimizin yeşil parçasını. Bu parçadan 2 tane yapıyoruz. Aynısından bir tane daha yapalım. Sonrasında etrafını yapmaya başlayalım. Evet, şimdi bu iki parçamızı birleştirelim. İlk olarak bakın şu orta kısımlarını göstermek istiyorum. Tamamen kapatmıyorum ikisinin de orta kısmı. Bu şekilde bir miktar açık kalıyor. Sonrasında bu düz tarafları bize bakacak şekilde bir tanesini tutuyoruz. Böyle. İlk olarak bir ilmek başlangıcımızı yapalım. Bunu böyle hazır hale getirdikten sonra bir tanesini alıyoruz. Düz tarafı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Diğerinin de arka tarafı bize bakacak şekilde tutuyoruz. Bakın böyle. Bu ikisini böyle bu şekilde birleştireceğiz. Hemen bakın şöyle en son yaptığım yere batıyorum. Buraya battım. Hemen diğerini de alıyorum. Onun da tam karşısından batıyorum. Hemen tam karşısından tığımı geçiriyorum ve bakın böyle ikisi tam karşılıklı denk tutacağız böyle. Sonra ilmek başlangıcımı alıp bu ikisinden birlikte geçiriyorum. Sonra şu iplerimi de yürüteceğim biraz. Açıkta kalmasınlar. Bu iplerimizi de yürüterek ilerliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonrasında tığımıza ipi 2 kere doluyoruz ve bu zincir yaptığım yere 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Hemen aynı yere battım. Karşı taraftan da çıkarttım. İpimi alıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Bunu 3 seferde çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir çekiyorum. Kalan ikisini de tek seferde çekiyorum. Tekrar 2 kere doluyorum. Aynı yere batıp bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İkisini bir, ikisini bir, kalan ikisini bir seferde çektim. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yan taraftaki ilmeğimize batarak ilmek kaydırma yapıyoruz. Hemen yan tarafta şu iplerimi artık aşağı kısma koyabilirim. Yan taraftaki ilmeğimi batıyorum. Bakın hemen şuraya battım. Karşı tarafta da tam karşısına denk gelecek yere batıyoruz. Bakın ilmeklerimizi kaçırmayalım. O zaman sayılarımız tam tutmaz. Tam karşılıklı denk gelen ilmeklere batıyoruz. Oradan ipimi alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum.
4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi 2 kere dolayıp aynı yere 2 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Battım. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Bunu ikişer ikişer çekiyorum. 3 seferde çekiyoruz yani. 1, 2 ve 3. 2 kere doluyorum. Aynı yere batıp bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 seferde çektim. Şimdi yine 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Yan taraftaki ilmeğimize batarak hem buna hem arka taraftakine tam karşılıklı denk gelecek şekilde bakın. Oradan da çıkarttım. İpimi alıp ilmek kaydırmamı yapıyorum ve 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın bu şekilde yapraklarımızı oluşturmuş oluyoruz. Şuraya kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Bakın bu kısma gelene kadar şöyle buraya kadar gelelim. Bu kısma geldiğimizde hem elyafımızı dolduracağız hem de iç kısmına mıknatıslarımızı koyacağız. Buraya kadar gelelim yapıp. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi bu iç kısma biraz elyaf dolduracağım. Hemen elyafımızdan alalım. Biraz elyaf koyuyoruz. Evet, biraz doldurdum. Ya bu kadar yeterli diyeyim. Şimdi buraya hemen mıknatıslarımı alıyorum. 3 tane mıknatıs kullanıyorum bakın bu şekilde. Bunu böyle üçünü üst üste koyup hemen şu alt kısma gelecek yere bakın şöyle tutacağımız için buraya yerleştiriyorum. Şöyle oluyor bakın bu örgümüzün ördüğümüz kısmı, yani bize bakan tarafı oluyor. Hemen buraya koyuyorum. Şöyle elyafları alta doğru ittiriyorum. Tam örgünün altına denk gelmesini istiyorum. Mıknatısın üstünde sadece örgü olsun istiyorum. Ama önce hemen şunu göstereyim size. Bakın. Bu ayıcığımızın içine de mıknatıs koymuştuk ya. Bunu birbirine çeksin istiyorum. İten tarafı değil de birbirine çeken tarafı. Yani zıt kutupları koyacağız. Birbirine çeken tarafını koyacağız. Bakın burası çekiyor. Bu tarafı itiyor. Biz çeken tarafı koyacağımız için hemen bakın burası çeken kısmı. Burası üst kısma gelecek şekilde, yani buraya gelecek şekilde buraya yerleştiriyorum. Böyle tam ortalı olacak şekilde böyle yerleştiriyorum. Evet. Bakın böyle oldu. Hemen bir deneyelim. Bakın tutuyor. Tutuyor. Tutacak şekilde yapın. Tersine koymayın. Bunu deneyerek ama rastgele yerleştirmeyin. Aynı kutupları olursa birbirine iter çünkü. Bu şekilde ayarladıktan sonra, mıknatısımıza yerleştirdikten sonra örgümüzde aynı şekilde devam ediyoruz. Biraz önceki gösterdiğim gibi aynı işlemleri yaparak bitiriyoruz. Yapıp gelelim. Tüm malzemelerimizi hazırladık. Artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. İlk olarak şu kavanoz kapağını göstereceğim. Bakın tam buradan, şurada bir çizgisi oluyor ya. Şu kenardan bakın. Tam buradan çiviyle ve çekiçle burayı deldim. Bakın şu arka kısmı. Şu telimizin geçeceği şekilde, telimiz içinden sığacağı şekilde burayı deliyoruz. Sonrasında yapıştıracağız parçalarımızı. Bunu hazır edin. Sonrasında telimizi ayarlıyoruz bu şekilde. Bakın şu kısmı, alt kısmını böyle katlıyorum ben. Şunu da örerken dediğim gibi bu kısmını biraz ütüledim. Arka taraftan biraz ütüledim ve şuradaki bombe kısmını engellemiş oldum. Şöyle yukarı doğru toplanmış gibi duruyordu. Orayı düzenledik. Ama ütülemek istemezseniz de buraya yapıştırıcı sürerek de düzgün duruyor. Silikonla yapıştırırken bu kısma sürerseniz sıkıntı olmaz. İlk olarak hemen telimi bakın bu şekilde şu alt kısımdan geçiriyorum. Şu büktüğüm yerler altta kalıyor. Buralar. Telimizi bu şekilde geçirdik. Şimdi şu alt kısımlarına yapıştırıcımdan süreceğim. Şöyle tutuyorum. Bu tellerin alt kısımlarına silikonumuzdan, sıcak silikonumuzdan sürüyoruz ve bu teli buraya sabitleyeceğiz. Sonrasında daha kolay hareket edebiliriz. Daha rahat yaparız. Şu kısmı daha kolay yapıştırırız. Hemen bunun şöyle kaldırıyorum. Telin alt kısımlarına denk gelecek yerlere
yapıştırıcımdan, silikonumdan sürüyorum. Bakın böyle sürdüm. Şimdi bunları iyice yapıştırıyorum. Tamamen yapıştığından emin olduktan sonra şu yeşil kısmını yapıştıracağız. Evet, tamamen kurudu bakın. Şimdi şuradan bakın trabzanların ortasından bu telimizi geçireceğiz üst kısmından. Onu da hemen yerini göstereyim size. Bakın şu en son sık iğne yaptığımız sıra. Orayı bir sayın. Birinci sıramız orayı sayınca sondan birinci. 1, 2, 3 ve dördüncü sıraya telimizi geçiriyoruz. Şöyle trabzanların arasından bakın böyle tam sondan dördüncü sırası şu sık iğne sırasını da sayıyoruz. Sondan dördüncü sıramıza trabzanı şöyle açıyorum, trabzanların arasını. Telimi buradan geçiriyorum. Bu şekilde şöyle ayarlıyorum. Bakın böyle. Şu kenarlara denk gelecek şekilde, kapatacak şekilde kenarları böyle ayarlıyoruz. Sonrasında silikonumuzu alarak şöyle bir ayarlayıp göstereyim size. Bakın kenarları tamamen kapanmış olacak bu şekilde. Şöyle elimizle çekiştirerek kenarlarını kapatacağız. Hemen silikonumuzdan sürmeye başlayalım. Burada şu çizgilerin tam kenara denk gelmesine dikkat edin. Daha güzel duruyor. Bakın şu çizgi tam kenara denk geliyor. Trabzanın sırasının çizgisi. Bakın böyle. Böyle mesela bir kısmı şöyle aşağıda, biraz yukarıda olmasın. Tam hepsi aynı hizada olsun. Ona dikkat ederek yapıştıralım. Şu kısımlarına, bakın kapağın şuralarına yapıştırıcımdan yani silikonumdan sıkıyorum. Böyle tek tek bütün sırayı ve bütün parçamızı bu şekilde yapıştırıyorum. Şöyle tam bakın. Beyaz kısmı tamamen kapatacak şekilde yapıştırıyoruz. Gördünüz mü? Tamamen kapattık o kısmı. Şöyle durduğu zaman hiç görünmeyecek beyaz kısım. Tek tek bütün sırayı, bütün kapağın etrafını diyeyim, bu şekilde dolanıyoruz. Şu orta kısma geldim. Biraz yarısını yapmışım. Şu kısma da ben biraz yapıştırıcımdan sürmek istiyorum. İyice yapışsın istiyorum. Şöyle kaldırdım ve ortasına da sıkıyorum. Ama siz dediğim gibi eğer kenarları eşit gitmiyorsa ona dikkat ederek yapıştırın. Bakın böyle şu orta kısmına tamamen yapıştırmış oldum. Sonra kenarlarını yapmaya devam ediyorum. Şurada bir miktar kalmış. Buraya da hemen yapıştırıcımı sıkıp evet. Burayı da tamamladık. Tamamdır. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk, bu kısmını yapıştırdık. Sonrasında bakın böyle telimi düzenliyorum. Telimde yamukluk olmasın çok fazla. Hemen burada yeşil ipimi alıyorum. Sonra ipimi bu telimin etrafına sarıyorum. Nereye kadar sarıyorum? Şöyle ilk olarak böyle bir tasarımını ayarlayıp bakın şöyle şu üst kısmı aşağı doğru bükeceğim. Çiçeğimizi çünkü bu kısma takacağız. Şöyle tutalım. Böyle ayarlıyoruz. Şöyle buraya çiçeğimizi takacağımızı düşünürsek şöyle bu yaprağı nereye takmak istiyorsak oraya kadar sarıyoruz. Yaprağı takacağımız yere kadar yeşil ipimizi sarıp burada yaprağımızı takacağız. Hemen şöyle tutuyorum bakın ilk olarak. Sonra bunu sarıyorum. Şurada bir miktar açıklık bırakıyorum. Şöyle ayarlayalım. Mesela nereye kadar geliyor? Ölçelim.
O kadar açıklık bırakalım. Yani orayı sarmayalım. Şu kadar yeterli benim için. Buradan itibaren saracağım. Ucunda bir miktar açıklık bıraktım yani. Bakın böyle. Bunu yaprağı takacağım yere kadar iyice sarıyorum. Evet, bakın buraya kadar sardım. Tam şöyle ortaya denk gelmiş oldu. Hemen buraya yaprağımı alıyorum. Sonra bunu isterseniz şu tel kısmından biraz açıklık bırakarak da sarabilirsiniz. Tamamen şöyle dibinden de sarabilirsiniz, sabitleyebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Şöyle ipimi tutup onu alıyorum ve bunu buraya bu şekilde sabitliyorum. Şöyle ipimi ayarlayayım. Evet. Bunu da bu en alt kısma kadar bu şekilde sararak ilerliyoruz. Şu dibine kadar ya en alt kısma kadar ipimizi sarıp geliyoruz. Evet, bakın sonuna kadar sardım. Şimdi buraya bir miktar yapıştırıcımdan sıkıyorum. Ve ipimi böyle biraz daha sarıp iyice sabitliyorum ve kesiyorum. Evet. Bu şekilde bunu yaptık. Aynı yere şöyle ayarlayalım. Aynı yere bu küçük kalpten de bunu bu şekilde şu alt kısmına şuraya da sürebiliriz. Böyle yapıştırıcımdan süreceğim. Böyle buraya koyacağız bunu da. Hemen yapıştırıcıdan bunu şu alt kısmına sıkıyorum. Bunu da buraya sabitliyorum. Böyle. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Bunu da buraya sabitledik. Şimdi papatyamızı takalım. Çiçeğimizi. Bunun da bakın şu arkası neresini takacağız? Mıknatıslı yeri alt kısma denk gelecek. Şöyle alt kısımda duracak. Şu yukarıda da silikon boncuk elyaf koyduğumuz kısımlar var. Şurası mıknatıslı kısım bakın. Duyuyor musunuz sesi? Oradan da anlayabilirsiniz. Hemen buraya şunun ucuna bir miktar silikonumdan sıkıyorum. Telimizin ucuna. Çok şuraya sıkmamıza gerek yok, belli olur. Biraz daha sıkacağım. İyice sabitlensin istiyorum. Sonra bunu buraya geçiriyorum bu şekilde. Bakın tam orta kısmından. Bunu buraya sabitliyorum. Şöyle. Kuruyana kadar bekliyorum. Evet, bakın tamamen yapıştırdım. Bu şekilde oldu. Şimdi bu böyle dursun. Şu küçük kalbimizi tam şöyle şuraya yapıştıracağız. Ama ilk önce bu hayalet ipimizden alıyoruz. Bakın bir miktar bundan keseceğim. Şöyle. Sonra bunu şuradan şu kalbin ortasında veya yan tarafı da olur. Şöyle şuradan batayım mesela. Veya ortadan da batabiliriz. Şöyle orta trabzandan batıyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Buradan geçirip bunu bağlıyorum buraya. Tuttuk. Evet. Bunu buraya iyice bağlayarak sabitliyorum. Bakın şu kısmı bu kısmı uzun bırakın. Çünkü deneyerek yapacağız. Böyle tutuyorum. 2-3 düğüm atın. 3-4 de olur. İyice sabitliyorum. İkinci düğümümü attım. Üçüncü. Evet, birkaç düğüm attım. İyice sabitledim ben onu oraya ipi. Sonrasında bunun bu altta kalan ipini kesiyorum. Şöyle en dibinden kestim. Sonra bunun bakın şu diğer ucunu ayıcığımızın şu alt kısmından şu tam ortasına denk gelecek şekilde bakın şöyle batıyorum. Buradan böyle geçireceğim. Bunu da buraya önce geçiriyoruz ama bağlamıyoruz. Çünkü deneyerek yapacağız. Bu burada dursun. İlk olarak şu parçamızı bir yapıştıralım. Bunu yapıştırmayı unuttuk. Bunun arkasına yapıştırıcımdan sürüyorum. Böyle
iyice sürüp sonra bunu buraya yapıştırıyorum. Bakın şöyle tam ortaya denk gelecek şekilde sihirli halkanı sihirli halka yaptığımız yerin bir yanına, yani bu çiçeğimizin tam alt kısmına denk gelecek şekilde yapıştırıyorum. Böyle. Bunu buraya yapıştırdık. Evet. Bakın şimdi bu ipimizi buradan geçirdik. Sonrasında bağlamıyoruz dediğim gibi. Bunu deneyerek havada hangi noktada durduğunu bulmaya çalışacağız. Şu ipimi, bakın bu bağlamadığım boşta olan ipimi böyle tutuyorum. Bu şekilde deneye deneye hangi noktada duruyor, o noktayı bulmaya çalışıyorum. Şöyle mesela tutuyorum. Elimle bıraktığım zaman bakın yapıştı, gördünüz mü? Şöyle göstereyim. Bunu istemiyorum. Yani biraz daha aşağıda tutmam gerekiyor demektir. Biraz daha o noktayı bulana kadar deniyorum. Şöyle o noktayı tamamen bulmaya çalışıyorum. Aslında buldum. Şunu biraz daha kaldırmak istiyorum. Tamamen çok ince bir nokta. O noktayı tam orayı bulursanız çok güzel oluyor. Havada çok güzel süzülecek. Bakın tam buldum. Ama yapışıyor. Demek ki biraz daha yukarı çıktık. Şurasını bir ayarlayalım. Evet. Tam ortalı olmasını istiyorum. Bu şekilde deneye deneye o noktayı bulmaya çalışacağız. Bakın tam noktasını buldum. Tam o noktayı bulduğumuz anda şu an tam yerindeyim. Buradan şöyle elimi alttan tutuyorum ve buradan ipimi sabitliyorum. Bakın yerini belirledik. Hiç kaydırmadan ipimizi sabitliyoruz buraya. Yani şu alt kısma bağlayacağım. Böyle bunu buraya hemen bağlıyorum. Şöyle bunu burada sabit tutup bu ipimi hemen alıyorum ve bağlıyorum. Şu tığdan yardım alıyorum ki o tam noktasını bulduğum yer gitmesin diye. Ben bunu hani şimdi böyle gösteriyorum ama bağladıktan sonra eğer kaçırırsanız şu baş kısmını aşağı indirerek veya kaldırarak da ayarlayabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle. Bakın uzun olmuş. Biraz daha kısa yapacağım. Dediğim gibi baş kısmından da ayarlanabilecek bir şey. Şöyle. Ben hatta bunun sabit ölçüsünü göstereyim size. Bakın şöyle tutuyoruz ya. Bakın şöyle tutuyoruz da şu kadar bir miktar uzunluk, arada boşluk yeterli geliyor genelde. Kaç santim? Hemen santim söyleyeyim hatta ben size. Evet, ölçtüğüm zaman arada 1,5 santimlik falan bir boşluk oluyor. Şu ayıcıkla çiçeğin arasında. Bu kadar bir boşluk bırakarak ipinizi bağlayın. Bakın zaten noktasını bulmuştum ben. Oradan bağladım. İyice sabitleyeceğim onu oraya. Ama dediğim gibi benim mıknatıslarımda 1,5 santimlik bir boşluk yeterli geliyor. Ama sizin eğer bağladığınız mesela yapışıyor veya çok aşağıda kalıyor. O zaman şu çiçeğinizi, telinizi biraz aşağı bükerek veya kaldırarak bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi şu hayalet ipimi tamamen sabitleyeceğim. Ondan sonrasında bitmiş kısmını göstereceğim size. Yapalım bir hemen. Evet, bakın bu şekilde oldu. Hemen ben size diğer ilk yaptığım modeli de göstermek istiyorum. Bunun şurasına bakın böyle etrafına led taktım. Bunu bir koyalım buraya. Şuraya bakın şöyle küçük bir led taktım. Bunu bu alt kısmına, bunu şu alt kısmına yapıştırıyorum. Sonrasında bunu gece aydınlatması olarak da kullanabiliriz. Bakın böyle oluyor. Gayet güzel duruyor. Bu da değişiklik oluyor en azından. Böyle de kullanabilirsiniz. Bunu da göstermek istedim size, aydınlatma takılmış halini. Bu şekilde. Daha düzenli takın tabii. Ben şu an hızlı hızlı size göstermek için bu şekilde sardım telin etrafını. Bakın böyle. Dilerseniz şuraya da mesela bu kısımlara da getirebilirsiniz ledi veya şunun alt kısmını tabanın kenarlarına denk getirebilirsiniz. Ben şimdi bu telin etrafına sardım. Bu şekilde gece aydınlatması olarak da dekor amaçlı, gece lambası olarak kullanılması
pek olmaz herhalde. Ama dekor olarak gayet güzel duruyor masanın üzerinde. Bunu da göstermek istedim size. Hemen bunu kenara alalım. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın. Çok güzel oldular. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum size. Şu telin, şöyle göstereyim. Bakın bu teli çok fazla uzun seçmemenizi öneririm. Çünkü çok fazla uzun bırakmamanızı öneririm. Çünkü çok uzun bıraktığınız zaman bu sallanıyor. Yani sabit durmuyor tel. O zaman bu hemen öne geliyor. Bakın şöyle elimle ittiğim zaman hemen yapışıyor. Anladınız mı? Bu kendiliğinden yapışıyor. Yani benim elimle itmemden yapışıyor. Bakın böyle. Teli çok böyle oynamayacak telimiz. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu çok hareket ettiği zaman hemen alttaki mıknatısı çekiyor kendini ve yapışıyor. Ama bakın bunların ebatları gayet iyi oldu. Uzunlukları diyeyim. Gayet güzel oldu. Havada çok güzel duruyorlar. Bunun mantığı, bakın bu iki mıknatıs birbirini çekiyor. Aynı zıt kutupları koyduk. Aynı kutupları koysaydık, yani birbirini itseydi mıknatıslar, o zaman zaten aşağı düşerdi. Buradaki ipin mantığı o. Bu birbirine çekmeye çalışıyor mıknatıs. Bu alttaki ip de onu tutuyor. Mantığı bu arkadaşlar. Bu şekilde gayet güzel oldu. Bunun modelini, tasarımını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şunu da şöyle çevireyim size. Bakın böyle. Tasarımını değiştirebilirsiniz. Ben hani Sevgililer Günü de yaklaşıyor diye bu şekilde yapmak istedim. Ama siz farklı tasarımlar da yapabilirsiniz. Bu mesela kalp değil, ayıcık değil. Ben mantığını göstermek istedim size. Mantığını öğrenmiş oldunuz. Nasıl yapıldığını gördünüz. Bu şekilde oluyor. Bakın şöyle çevirdiğimiz zaman da dönüyor çok güzel. Bunu da yapalım. Bakın böyle. Gayet güzel oldular. Hepinizden bu güzel modeli bekliyorum. İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince kolay bir şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.